Beşik Rüzgarı devam ediyor. Çok sevgili diş hekimi ve protez uzmanı doktorumuz Melih Şengül'ün yanındayız. Artık partnerim diyorum, beraber sunuyoruz. Konukları ağırlıyoruz burada. Değil mi? Evet, çok keyifli gerçekten benim için de sizin gibi böyle tecrübeli bir sunucuyla partner olmak demeyeyim de. Partneriz, partner. Yani Burada dev, tecrübeli bir ekiple beraberiz diyelim. Ben bir hekim tarafından böyle işin hekim tarafından, tıbbi taraftan böyle birlikte sunduğumuz hoş bir program olarak bakıyorum ve gerçekten bence çok büyük farkındalık yaratıyoruz diye düşünüyorum. Aynen öyle ve çok değerli konuklar ağırlıyoruz. Bugün çok enteresan bir konuk seninle tanıştırmak istiyorum. Ben tanıştım bile, haberiniz yok. Tedavi bile oldu. İzleyicimiz, tabii canım, tedavi bile oldum. Sevgili Hayrettin Çiftçi, yıllar oldu biz tanışalı. Bizim bugüne kadar önceki bölümlerde anlattığım o ortopedik çiğneme sistemi rehabilitasyonlarında bütüncül yaklaşımda bizim eksik kalan bir tarafımız vardı. O da omurganın aslında etkilenmesi bu çene bozukluğundan. Bunun tedavisi sırasında omurgaya da müdahale etmek. Yani bir fizyoterapi desteği olması gerekiyor. Ve çok da önemli çünkü insanlar boynum ağrıdı, yok sırtım Tabii. ağrıdı diye geliyorlar. Yani o acıların farkında oluyorlar daha çok. Şahit olmuştuk değil mi? Çok. Hastalardan. Hayrettin bu konunun öncülerinden Türkiye'de. Pek fizyoterapi tarafında da aynı diş hekiminde olduğu gibi bilinmeyen bir şeydi bu. Hayrettin'le beraber çok muazzam işler yaptığımızı düşünüyorum ben. Diş gerçekten. hekimi ve fizyoterapist birlikteliği Birlikteliği. çok önemli, yani kimsenin aklına gelmeyecek bir şey ama çok doğru bir bileşim. Şu anki bakış açımda olmazsa olmaz diye düşünüyorum. Aynı şeyi düşünüyorum. Aynen. Yani bir tencere kapak. Peki neden? Şimdi bunu merak Neden ediyor böyle? seyirciler. Şu an mesela birlikte çalışmaya başlamamızdan beri artık benim bakış açıma ne değişti mesela? Nasıl bakıyorum? Hastalardan fotoğraf çekerken böyle hastanın yüzünü düzelterek tam böyle düz simetrik çekeyim değil, direkt hastanın kendi doğal, natürel duruşuna göre fotoğraf çekiyoruz. Evet. Sadece dişlerine değil, dişleriyle beraber ve yaşadığı semptomların yanında acaba bu hastanın postürü, omurgası, duruşu, omuzları, kalçası, bacakları nasıl duruyor, nasıl basıyor? Bütününe, tepeden tırnağa baktığımız zaman işte o aradaki ilişkiyi görebiliyoruz. Burada mesela bir fotoğraftan ne çıkarıyoruz? Orta hatta göre baş pozisyonun yana doğru yattığını, Evet. bir gözün daha aşağıda olduğunu, bir omuzun daha yukarıda olduğunu, vücudunun orta hattıyla yüzünün orta hattını tutmadığını görüyoruz. Yani bu omurgada bir skolyoz anlamına Burada geliyor. Hayrettin Bey devreye giriyor. Bunu böyle yakından analiz ediyorum artık diş hekimi olarak ben. Ve gözlemliyorum ki aslında işte yapacağım dişlerde öncelikle bedeni düzeltmek lazım. Yani bu pozisyona göre dişler yapılıyordu eskiden ve bir süre sonra şikayet olabiliyor ya da işte dişleri kırılıyor mesela. Aslında doğru pozisyonda dişleri yapmamış oluyorlar ki hasta sonrasında şikayet duyuyor. Aslında daha ideal, işte kafatasının vücutla ve çene eklemiyle daha ideal olduğu kapanışta dişleri o şekilde yaparlarsa o zaman daha Doğru muazzam bir sonuçlar. sonuç ve daha kalıcı, işte yıllar, ömür boyu kullanıyor sonra ve şikayet olmuyor. Senin hayatında tam olarak ne değişti? Yani senin bakış açınla biz burada diş hekimliği anlattık şu ana Evet. kadar ama yani birlikte yaptığımız tedavilerde bu diş ve çene bölgesinin senin adına bir fizyoterapist olarak Şimdi nasıl etkiliyor işini? Onun cevabını şöyle vereyim. Bir ilişkisi nasıl? Yani bu dişlerin kapanışının yani omurgaya ilişkisi nasıl oluyor? Biraz onu göstereyim. Aynen. Hatta biraz maketler üzerinden göstereyim şöyle size. Evet, bir diş eksikliğinden Evet. bile her şeye yol Evet, açabiliyor, yani mesela değil mi? aslında alt çenemiz hareketli çenemiz olan çenemiz de diş kapanırken üste doğru yaklaşıyor ve kapanıyor. Her eklemin aslında vücudumuzda omuzun, kalçanın, dizin bir ekseni var. Yani bir eksen etrafında hareket ediyor. Şimdi kapanıştaki bozukluk olduğu zaman bu eksen değişiyor. Normalde şöyle çenemiz açılıp kapanıyor değil mi? Eksenimiz bu. Evet. Ama eksen değiştiğinde geri Daha doğrusu dişler bozulduğunda Evet, yani temaslar Basma tabii, Evet, yanlış bir taraf bastı, bu tarafa kaydı. Bir tarafa yüklenildiği Tamam mı? zaman. sadece eksen bu alt çenede değişmiyor. Bunu görselde görebiliriz. Evet, bu hastadaki. Üst sağdaki resimde eklemleri görüyorsunuz Seracığım. Soldakinin daha
mesafesi kafatasıyla daha yakın, diğer sağdakinin ise daha uzak değil mi? Yani orada bir eksen kayması söz konusu. Bu baş pozisyonunun işte o deviye olması, yana doğru yakmasına sebep oldu. Yani çene eklemine binen yükler değiştiği için vücudumuz şöyle çalışıyor. Her zaman hayatta kalmak üzerine. Yani bir yere yük biniyorsa oradan nasıl daha karlı çıkarım, zarar görmesin oradaki dokular Müthiş bir vesaire. mekanizma. Evet. Yani hayatta kalmak amacımız. Adaptasyon kabiliyeti Evet, çok yüksek evet. bir varlık insan. Bu sayede hayattayız zaten. Yani yoksa Evet. Adapte oluyoruz. Evet. Ama adapte olmalı mıyız? Yani olmasak işte olamadığı yerde Farkında zaten olmadan oluyor şikayetler aslında. başlıyor. Vücut kendini değil mi? daha doğrusu Evet. şöyle söyleyeyim. Mesleğimizde adaptasyon mekanizmasına sırtımızı dayayarak yaptığımız tedaviler hastalarımıza bedel ödetebiliyor. Aynen. Dolayısıyla biz adaptasyon değil de Aslında hasta ona ihtiyaç o- olmadan olabildiğince Yani şöyle aslında literatürde şöyle de geçiyor. Yani maladaptif. Yani aslında yanlış adaptif devam ediyor. Yani yanlış pozisyonda Evet. buna adapte olmuş deniyor ve böyle de devam ediyor. Ve o da Tedavisi başka de böyle. sorunlara yol aslında bu açıyor tedavi anladığım değil, kadarıyla, değil mi? terapi gibi. Yani günü kurtarmak gibi. Ama Biz- sonrasında başka tabii sorunlara ki. yol açmıyor mu? Yani Mesela tabii. orada öyle hani oluyor. mesela şeyi konuştuk daha önceki bölümlerde. Bu hani bir diş eksikliğinden ya da yanlış hani kapatmaktan burada duyma bozukluğuna kadar gidecek sorunlar oluyor. Tabii çene eklemine hemen bası yapıyor ve kulak deliği zaten hemen yanında ve Ya- sinir yolları falan var vesaire. bu bir tanesi. Bu bir Evet, tanesi. evet. Şimdi esas olarak yapacağımız tedavide biz hastanın vücudunun yüklenme kapasitesini arttırmak, hastanın performansını, beden performansını arttırmak adına ideal merkezi noktaya doğru tedavi yapabiliyoruz. O yüzden hastanın adapte olsun, o orada öyle zaten alışmış, o alışır gibi bir mantıkla değil, hastayı düzelterek bir şey tedavi Mesela bu yapmak. örnekte şimdi gelende baş hani böyle yatık ne yapıyorsunuz? Alt çenemizdeki eksen kaydı ya kapanış bozukluğundan dolayı. Bunun da kafatasında bir karşılığı oldu. Yani çenem böyle gelir eksenim değiştiğinde kafatasında ona göre pozisyon değişti. Bunun direkt servikalde yani üst servikal dediğimiz ilk iki omurgada karşılığı En oluyor. başta atlas ve aksis dediğimiz. Burası bizim arka boy kafatasının ensemiz. Bu birinci ve ikinci omurgamız. İkinci omurgamız bunlar atipik omurga diyoruz. Yani diğerlerinden farklı biraz. Böyle bir çıkıntısı var. Her kafatası hareket ettiğinde ikinci ve birinci omurga hareket ediyor. Yani ya bu taraf sıkışmış oluyor ya bu taraf. O zaman ne oluyor? Hareketi daha rahat yapamıyor. Yani bir tarafımız hep kapalı. Bir süre sonra burada doku zedelenmeleri, Fonksiyonsuzluk. evet yanlış fonksiyon, disfonksiyon oluyor. Bunun tabii bu tarafa yansıması, bu omuza, sırta, bele. Bunu fizyoterapiyle düzeltebiliyor musunuz? Tabii. Evet. Yalnız şöyle Bu tabii. arada buraya niye yük binmişti? Kapanıştan dolayı. Ya da bu pozisyonun bozulması kapanışı, dişlerin kapanışını etkilemişti. İkisini eş zamanlı yapmamız gerekiyor. Yani bir tarafta onu merak ediyorum. Mesela geldi hasta, bir arkada mesela diyelim o hani Buraya omurgayı müdahale düzeltme, yaptık. müdahale yapıp Yaptık. ondan sonra tekrar kalıp mı? Ne Oradaki yapıyorsun disfonksiyonu orada? düzeltiyorum. Yani az Biraz- önce anlattığımız kapalı eklemi açıyoruz aslında ve onu çalışan aslında kaslar Ama var. Onları kuvvetlendiriyoruz. teknik olarak tabii böyle- manuel terapi yapıyoruz. Yani. Manuel terapi Evet. yapıyorsunuz. Sonra Bir- tekrar Şimdi plak mı yapılıyor? onu yaptıktan sonra Ağzında plak var zaten plak aslında. var. Ben Hı hı. plağı kontrol ettiğimde plak üzerinde erken temas noktaları buluyorum. Onu soruyorum. Evet. İşte orayı düzeltirken eş zamanlı olarak ben erken temas noktalarını böyle mikro seviyesinde düzelttikçe gün ve gün hatta hafta ve hafta bu bir rehabilitasyon sürecinin sonunda Hayrettin'in yaptığı terapi kalıcı oluyor. Benim de çene Yaptığım- Çünkü daha Evet. düzeliyor orası Evet, da evet. doğru temastan daha fazla yamulmuyor benim boyun. de Aynen. ısırma pozisyonum ideal noktada geliyor ve orada artık değişmeyen bir noktayı buluyor. İşte o zaman o noktasal hareketle kapanan bir çene hareketi oluyor. Ya- Yani muazzam bir sistem. Evet. Ancak işte böyle anlaşılması kişiden kişiye çok farklılık arz ettiği için Aslında çok kompleks görünüyor ve kompleks de harbiden ama aslında detaylarına indiğimizde basit de. Yani bir Ya çok kapanış Daha önce düşünülmemiş Evet. bir şey yalnız. Onu söylemeye çalışıyorum. çok yani basit ama hiç kolay değil. Yani evet bu daha doğru. yani bir ekip çalışması ve bütünsel bakmak değil mi işin uzmanlarıyla çok önemli. Şimdi bizim temelde hekim olarak bütün tıbbın her alanı için söylüyorum bunu. Bizim hastalıkların sonuçlarını tedavi etmek yerine sebeplerini araştırılacak şekilde bir araya gelip her alandan kişilerle mesela kulak çınlaması dediğiniz işte duyma bozukluğu dediğiniz baş ağrısı dediğiniz
Yani bir nörologlarla, kulak burun boğazcılarla, ortopedistlerle biz bir arada vakit geçirip onlarla bu konuları bir arada yürütmemiz gerekirken daha branşlar gitgide kendi içinde bile Ve çözüme ulaşılmıyor. ayrıştı. Tekrarlıyor Evet. kendini. bir araya gelip hastaların sebebini bulmamız lazım. Hastalıkların sebebini bulmamız lazım. Biz Hayrettin'le biraz bu konuda böyle baş koyduk ve iyi de Dert yol ettik aldığımızı bu düşünüyorum. durumu. Hayrettin Bey Dert benim ettik. güvenim tam. Bodrum'da sakatlanıp Evet, geliyorsunuz aynen. diyor bana. Neredesin? Vallahi bir şey olmasa da Hayrettin düzeldi. Teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Ayağına sağlık. Çok teşekkür ederim. Zaten Görüşürüz. hemen hemen her gün beraberiz. Evet, aynen. Aynen. Çok keyifli Geldikçe çalışıyoruz. görürüz. Vallahi ben de keyifli çalışıyorum. Anneciğinize inşallah buradan selamlar Vallahi efendim. annemin Bekleriz. umudu şu an sizsiniz Ee, diyorum ve sizi inşallah yani elimizden geleni yaparak şifalar olsun size de. Diyoruz Gelirseniz sizi Hayrettin'le birlikte Bakarız tabii ki. Bakarız Elimizden geleni- diyoruz. Ve biz de diyoruz ki sevgili izleyicilerimiz ne diyoruz? iyi pazarlar diyoruz. Gençlik Rüzgarı devam ediyor.